David Lynch'le Abbas Kiarostami'nin bir sentezi gibi yazılar çıktı. Sizin açınızdan öldürdüğün şeylerin tarifi önemli. Soru işaretleriyle filmden çıkmamızı isteyen ve seyircisini zorlayan bu anlamda bir film. Sundance'e gidemedim. Yaşlılık zor. Artık Estağfurullah. uzun uçak yolculukları saati soruyoruz. Eskiden sormazdım da kaç saat neyse falan. Bu yapılan şeyin cesaret isteyen bir şey olduğunu söylemeliyim öncelikle. Ali Rıza'yı bu yüzden kutlamalıyız. Oscar adayı olma ihtimali üzerinde konuşuluyordu. Ekin nedir? Hani gerçekten bizi Oscar'da görebilecek miyiz? Sundance'de bu kadar iyi karşılanınca Oscar fikri yani Amerikalılardan çıktı. Siz içindeyken de aynı ikilemi yaşıyor musunuz ya da nerelerde yaşıyorsunuz? Çok cevap arayan biri değilim. Cevapların çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Soru sordurması daha önemli bence. Kesinlikle. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhabalar. Evet, bugün özlediğimiz sinemamıza geri dönüyoruz. Ne zamandır film konuşmamıştık doğrusu. Ben de çok özlemişim. Üst üste de çok güzel filmler izledim. Ve bugün de Öldürdüğün Şeyleri konuşacağız. O da çok güzel bir film. Zaten Sundance'de aldığı en iyi yönetmen ödülüyle de bunu kanıtlamış bir film. Ayrıca İstanbul Film Festivali'nde de gösterildi ve vizyona da girdi. Evet, Ekin Koç ve Ercan Kesal'la Öldürdüğün Şeyleri konuşacağız. Heyecanla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok etkileyici bir film izledim. Daha birkaç saat önce izledim ben. Festivalde kaçırmıştım. Sonra böyle sıcağı sıcağına izleyip sohbetini etmek de ayrı bir keyif. O yüzden ayrıca çok teşekkür ederim. Hani böyle bir konfor sağladığınız için bana bir taraftan da. Vizyona giriyor şimdi. Seyirciyle buluşacak. Ama ben önce Sundance'le başlamak istiyorum. Çünkü orada aldığı ödül çok kıymetli ve yorumları da okudum. Yani orada yayınlandıktan sonra, gösterildikten sonra daha doğrusu yorumları da okudum. Herkesin çok beğendiği, çok katmanlı bir film olduğu ve pek çok meseleyi de aslında insanlığın pek çok meselesine değindiği konusunda da hemfikir oldukları bir film. O yüzden Ekin seninle başlayalım. Yapımcılarından da birisin bir taraftan, hem başrol oyuncusun. Sen genel olarak filmi önce nasıl tarif edersin? Evet, psikolojik bir gerilim ama psikolojik bir gerilim deyip ben orada bırakmak istemiyorum. Çünkü öyle bildiğimiz psikolojik gerilimlerden değil. Öyle başlamıyor çünkü. Hikaye bizi gayet normal bir ailenin içerisinde başlıyor. Her ailenin içinde olan meselelerle devam ederken birden bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Ya biz Amerika'da bunu gösterdiğimizde film kritikleri çok güzel bir yorum yaptılar. Bizi de çok mutlu etti. David Lynch'le Abbas Kiarostami'nin bir sentezi gibi yazılar çıktı. Bu başka kritiklerin de hoşuna gitti izleyince. Farklı yerlerde de kullanıldı. Düşününce gerçekten de anlıyorsun neden böyle bir yakıştırma yaptıklarını. Çünkü hani Lynch gibi biraz daha hani formla oynayan, seyirciyi birazcık hani gerçek nedir sorgulatan bir şey yaparken Kiarostami gibi çok organik, sanki hani kendiliğinden akan bir hayata çaktırmadan kamerayı koymuşsun gibi bir şey de yapmak istiyor, izlenim de yaratmak istiyor. Dolayısıyla o açıdan Ali Rıza farklı bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla evet, yani janra olarak psikolojik gerilim diyebiliriz. Ama onun içerisinde bir şeyler denemiş bir film. Evet, yani yönetmenin kendi imzasını attığı bir Kesinlikle. film diyebiliriz. O iki yönetmen havası veriyor ama kendi tarzı da var. Aynen. Tabii ki o yüzden de zaten o ödülü aldı, yönetmen ödülünü. Ercan Bey, sizin tarifiniz nasıl olur filmle ilgili? Yani Ekin de öyle, siz de öyle zaten. Çok iyi yönetmenlerle, çok iyi filmlerde oynayan oyuncularsınız. Yani siz bu ödüllere falan alışıksınız tabii, bu kadar kıymetli filmlerde rol aldınız ama sizin açınızdan öldürdüğün şeylerin tarifi önemli. Sanki birçok oyuncuda ortak olan refleks, bendeki reflekste. Her ne kadar kamera arkasında da, kamera arkasına da geçmişti olsam. Demek ki iyi senaryolarla ilgili böyle bir afinitemiz var. Hemen fark ediyoruz ve orada olmak istiyoruz. Yoksa
ben Ali Rıza Atami'nin daha önce bir önceki filmi, ortak bir filmle Cannes'da, Certain Regard'da seyredildiğini biliyorum. Terrestrial Versus. İyi bir yönetmen olduğunu aşikar. Ama senaryoyu okuyunca önce tabii şaşırdım çünkü Türkçe bir senaryoyla karşı karşıyayız ve Türk oyuncuların oynayacağı ve Türkiye'de çekilen bir film sonuçta. Netice İranlı bir yönetmenden bir Türkçe senaryo geliyor size. Ama Ekin'in söylediklerine belki bir ek olarak şunu söyleyebilirim. Filmler galiba içimizdeki karışıklıktan doğuyor. Yani Ali Rıza Atami'nin içindeki bir karışıklık böylesi bir senaryoya ve filme yansıyor. Ve bu yüzden nasıl bir filmin içinde yer alacağımızı 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyordum ben. Biraz seyircisini zorlayan, öyle kolayca kendini ele vermeyen ve bu yüzden kahramanlarının diyalogları, onların kurduğu cümlelerin çok önemli olduğu, vazgeçilmez olduğu ve biraz da böyle soru işaretleriyle filmden çıkmamızı isteyen, seyircisini zorlayan bu anlamda bir film. Öldürdüğün şeyler. Aramızda bu anlamda bir şey de olmadı. Böyle bir dil sorunu falan da olmadı. Çünkü çok evrensel bir meseleyi iyi bir sinemacıyla ve iyi bir ekiple kotarıyorduk. O yüzden sanki jestlerle, mimiklerle anlaştık film boyunca. Evet. Sonucundan da çok memnunum. Ben de ilk kez İstanbul'da seyrettim. Sundance'e gidemedim. Yaşlılık zor. Artık uzun uçak yolculukları saati soruyoruz. Eskiden sormazdım ben. Kaç saat? Neyse falan. Ama arkadaşlar oradaydı ve çok güzel hava. Bence siz Urla'ya fazla alışmışsınız Ercan Bey. Onu hiç yaşa bağlamayın. Hala Yok, ben Sundance'deyken de her gün hemen hemen kritikleri okuyordum ve heyecanlanıyordum doğrusu. Tam hayal ettiğim gibi bir sonuç ortaya çıkmış. Tabii siz hem kamera önünde olan hem kamera arkasında oyuncu, yönetmen, yazar, hekim ve daha pek çok şey ekleyebiliriz tabii buna. Tüm bu taraflardan bakarak da filmi yorumlamanız ve içinde olmanız ayrıca kıymetli bence. Tabii evrensel bir hikaye. Biraz önce de sohbetini ettik. Bir baba-oğul meselesi var. Bir aile meselesi var. Baba, oğul, anne ilişkileri var. Çok verimli konu. Yani ve bence herhalde daha uzunca bir süre bu konu işlenir. Evet. Sinemanın sevdiği bir alan. Ama bir şey daha yapmış. Daha cesaretli bir şey bence. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Kurmaca ile gerçekliğin iç içe geçtiği. Evet. Kurmaca mı bu? Burada nesi gerçek? Ben şimdi kendime nasıl bir vizyon ya da nasıl bir zaviyeden bakmalıyım dedirten şeyler var. Bu esasında sinemaya çok yakışan bir şey. Çünkü sonuçta yaptığımız şey gerçekliği yeniden icat etmek diye tarif ediyorum ben onu. Bir gerçeklik var. Biz bunu sinemayla yeniden icat ediyoruz. Aslında bu gerçekliğin yerine başka bir gerçeklik, bizim gerçekliğimizi koyuyoruz ortaya ve seyirciyi bu evrene inandırıyoruz. Madem bu evrene inanıyorsa bu kurmaca onun etrafını saran gerçeklikten daha gerçek diyebiliriz. Evet. O yüzden öyle mi, böyle mi, peki o kimdi, peki şimdi çıktı geldi mi falan gibi sorular bu şeyin içerisinde eriyip gidiyor, kayboluyor doğrusu. Evet, öyle izledim ben de filmi, aynen tarif ettiğiniz gibi. Bu arada şunu da belirteyim, hemen ek olarak Ercan abinin dediğini, evet dediği gibi Ercan abinin seyirciyi zorlayan, düşünmeye ve belki de tartışmaya sevk eden ama düşük tempolu bir film değil. Değil, evet. Yüksek tempolu, takibi kolay ve akan bir film, akıcı bir film. Evet. Değil mi abi? Hiç durmuyor zaten. Olaylar üst üste gelişiyor. O arada zaten böyle pür dikkat izlemek gereken bir film.
senaryoda tüm o replikleri kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü hepsinin arkasında bir şey olabilir, sonra bizi bir yere bağlayacak ve filmin kilit noktalarından biri de olabilir diye gözümü kırpmadan izledim ve hiç ayıramadım zaten ekrandan. O açıdan da ben bir daha izlemek istiyorum. Vizyona girdi nasıl olsa bir daha izlemek istiyorum. Bir kere belki şunun altında çizmek lazım. Şimdi bir baba oğul meselesi izliyoruz orada. Ama sadece bir baba oğul meselesi değil, işin içinde kadın meselesi de var, erkek meselesi de var. O yüzden çok katmanlı filmlerden bir tanesi. Zaten yani senin oynadığın karakterin öğretim üyesi olması, üniversitede ders vermesi, ayrıca işin başka bir tarafı da var. Ya okulun içerisindeki o hiyerarşi var biraz. Dolayısıyla aslında dünyanın neresinde olursa olsun geçerli olan bir senaryo ve nerede olduğumuzun çok önemi yok. Tamam, bir yerde Gazi Üniversitesi görünüyor ama o dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir üniversitede olabilir. O yüzden yani Sundance'de de gösterildiğinde de seyircinin ya da kritik yapanların da bunu alması çok kolay. Ya Türkiye'de de, İran'da da ya da Avrupa'da da. O yüzden çok evrensel bir film ve daha çok hani yolunun olduğunu düşünüyorum ve seyirciyle çok kolay buluşacağını düşünüyorum. Bir de bu sürprizlerin yani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de bir dakika şimdi gerçek mi değil mi çok soruyla da ayrılıyoruz. Yani tüm bunları, yani sen tabii yapımcı tarafında da olduğun için tüm bunları kurgularken de hani böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Hani seyirciyi çünkü çok içine alıp gerçekle şey arasında da bırakıyor. Ya, Ali Reza hani hem yazar hem yönetmen. Evet. Dolayısıyla hani Ercan abi daha rahat onunla empati kuracaktır. Bu gibi twistleri, seyirciyi birazcık ters köşede bıraktıran şeyleri ve soru sormaya iten şeyleri kasti, özellikle gerçekten ince ince işleyerek bu hikayeyi örmüş Ali Reza. Dolayısıyla zaten Ali Reza bu filmin sonunda, filmi izleyip bitiren insanların biz ne izledik, şu neydi, burada ne oldu, bir filme tekrar başına dönüp kendi kafasında da tekrar her şeyi bir daha döndürmek istemesini arzulamış seyircilerden. Dolayısıyla çok incelikli bir senaryo çalışması var. Yani hiçbir rastgeleliğe aslında yer yok yani senaryo bazında düşününce. Çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Yani kameramanından makyajına kadar çok iyi bir ekiple çalıştık. Kurguda Selda'nın gayretini ve Selda'nın farklılığını mutlaka Selda vurgulamak Taşkın. lazım. Çok bence masada yeniden yaratılıyor film. Film o yüzden iki kere mi çekiliyor? Hani biz Evet, röportajı tabii. yazarken yani Güzel, doğru iki bir kere değiş bence. Tabii. bir röportajı yaparken yaparsınız bir de yazarken bir röportaj daha yaparsınız. Bu da öyle. Senaryo yazıp sete çıktığınızda sizi bekleyen sürprizleri bilemezsiniz. Evet. O yüzden razı olursunuz ve elinizdeki malzemeyle masaya oturursunuz. Orada da ikinci bir razı oluş ya da seçim başlar. Doğru. Biz buradan nasıl bir film çıkaracağız? Çünkü sonuçta belki de 130-140 saat çektiğiniz şeyden 1,5 saatlik, 2 saatlik bir film çıkartacaksınız. Bu yüzden çok kıymetli. Ben bir şey söylemek isterim. Belki bunu daha sonra da birkaç kez tekrarlamak durumunda kalacağız. Esasında hepimiz yaptığımız her işe kendimizden mutlaka bir şeyler katarız. İster istemez. Sirayet eder bu. Yani Ali Rıza Katami'nin filmindeki ana karakterin, Ekin'in oynadığı karakterin adının Ali olması gibi bir şeydir bu aslında. Diğerinde Rıza Ya da olması. diğerinde Rıza olması gibidir. Buradan tabii meraklı seyirci bunun peşine düşecektir ama ben bu yapılan şeyin cesaret isteyen bir şey olduğunu söylemeliyim öncelikle. Ali Rıza'yı bu yüzden kutlamalıyız. Çünkü otobiyografik gibi gözüken bu hikayenin aslında hızlıca otoetnografik olmasını sağlamış. Bunu kamerayla, anlatım diliyle, üslubuyla yakalamış. Yani kendini sunmaktan, kendini ortaya koymaktan, kendi üzerinden bir gerçeği yeniden tarif etmekten çekinmemiş. Bu çok kıymetli. O yüzden bu deneyimi seyircinin de seyrederken yaşayacağını düşünüyorum ben doğrusu. Çünkü yine Ekin'in oynadığı öğretim üyesi karakterin girişteki cümlesi çok önemli. Yani burası
tercümeyle ilgili bir mesele anlatırken esasında kelimelerin nasıl hayatımızda bizi de aşan, bizim de ötemizdeki şeyleri barındırdığını, anlamları barındırdığını ve bu anlamların bazen bize kılavuzluk ettiğini söyleyen bir girişi var senaryoda. Yani çeviri ile tercüme arasındaki farkı, tercüme rejime kadar gidiyor. Yani öldürmeye kadar giden bir kavram. O finali de parantezi de şöyle kapatıyor finalde. Metnin kendisi bizzatihi cinayet alanı. Belki de filmi en iyi anlatan cümle buydu. Evet. Yani eğer biz bu biçimiyle bakabilirsek filmi, bu tarafından anlamaya çalışırsak filme daha çok hakkını vermiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Birazcık Oscar'a gelmek istiyorum. Sonra diğer ayrıntılara da girmek isterim tabii ki. Neticede filmin başarısı ortada. Türk oyuncuların oynadığı ve senaryosunun da Türkçe olduğu ve Türkiye'de geçen bir film. Oscar adayı olma ihtimali üzerinde konuşuluyordu. Ekin nedir? Hani gerçekten biz Oscar'da görebilecek miyiz? Ben şöyle düşünüyorum kendi adım Aysun olarak. Eğer orada görürsek şansının çok yüksek olduğunu da düşünüyorum. Ya biz Sundance'de bu kadar iyi karşılanınca Oscar fikri yani Amerikalılardan çıktı. Onlar o kadar yazdı ki hani ve çeşitli hani yazılarda, çeşitli kategorilerde bizim filmi hep çok öne çıkarttılar. Ve biz de gerçekten hani o çok uzakta olan hayal acaba mı ya da neden olmasın? Evet yani mümkün. Çünkü Sundance Oscar'a bir haberci niteliğinde de görülüyor. Evet. Özellikle Amerikan piyasasında da öyle. Şimdi biz filmimizin Amerika'da bir başarı kazanmış olması, uluslararası bir veçesinin olması yani çok elverişli görünüyor her şey. Tabii önce bir Oscar adaylığı süreci var. Ondan sonra adaylık var. Yani bakalım biz uğraşacağız. İnşallah şansımızla yaver gider. Evet. Ve bir ilki başarırız. Evet. Ama aday olabilecek bir film. Neticede senden başarı ve yorumlarda onu gösteriyor. Hadi benim şeyimden öte, hani benim gönlüm onu ister zaten çok beğendim ama neticede şeyler de onu gösteriyor. Yazılanlar, çizilenler ve aldığı ödüllerle de. Filmin tabii direkt bir baba-oğul ilişkisi görüyoruz. İlk olarak gözümüze çarpan detay değil, ana konulardan bir tanesi o. Şimdi bu evet binlerce yıldır yani insanoğlu var olduğundan beri bu baba-oğul üzerine yazılmış pek çok edebi eser, metin, film ve oyun da var tabii ki ama bu da çok incelikli işliyor. Ve işin içerisine zaten orada ailenin diğer sorunları da giriyor. Bu mesele bence toplumlarda özellikle hani bizde de mesela kadına şiddetin arkasında da bu var. Yaşadığımız pek çok meselenin yani o babalarla oğulları arasında o tartışmanın ya da uzlaşı olmamasının ne diyeyim nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum ama siz ne dersiniz bu konuda? Yani bence çok önemli bir noktaya da parmak basıyor. Yani neticede o öğretim görevlisinin sırf babadan uzaklaşmak için dünyanın öbür ucuna okumaya gitmesi, hani belki de istemediği bir bölümü okumaya gitmesi ama sırf bundan ve çatışmamak için, belki de annesini üzmemek için vesaire. O kadar günlük hayatın içerisinde hani sokağa çıksanız 100 kişiden herhalde 60-70'inde olabilecek bir konu. Bence çok da aslında meselenin, bu kadına şiddet meselesinin temelinde olan konulardan biri ve bunu çok konuşmadığımızı düşünüyorum. Film bunu konuşturuyor, akıllara getiriyor en azından. Kesinlikle. Ben hep bu baba oğul meselesini şey gibi yorumlamaya yakınım. Hep otoriteyle ilk kurduğumuz ilişki. Yani bir baba figürü çocukluktan beri sana gerçekten hani bir otoriteyi dayatan ve bu seni belki zamanında hep rahatsız eden, kaçmak istediğin ve annede de ya bu filmde de onu görüyorum. Hep bir Oedipus'u getiriyor benim aklıma. Hep bir var yani bir anne baba oğul üçgeninde o çatışma ya seni hesaplaşmaya, yüzleşmeye ya da kaçmaya itiyor. Aslında bunun etrafında dönüp durmuş Ali ve biz o sürecin sonunda artık onun yüzleşmekten kaçamayacağı
bir yerde artık yere doğru taşıyor film. Dolayısıyla hep şey gibi görüyorum ben bunu. Otoriteyle olan çatışma gibi görüyorum. Bilmiyorum abi sen nasıl bakıyorsun? Bu psikiyatrinin de psikolojinin de temel dinamiklerinden birisi bu aslında. Güvenli bir birliktelik yoksa, yani güvenli bir ilişki yoksa sağlıklı bir ayrılık olmaz. Mutlaka travmatik cereyan eder o. Yani ille baba olmak için babalarımızı öldürmek zorunda değiliz. Bu bir metafor. Bunu biliyoruz. Ama buna müsaade eden baba-oğul ilişkisi vardır. Buna müsaade etmeyi beceremeyen ilişkiler vardır. Çoğu zaman belki ikincisi başımıza gelir ya da şahit oluruz. Anlaşılan bu ki bu filmde de güvenli bir ilişki kurulamadığı için sağlıklı bir kopuş gerçekleştirilemiyor. Travmatik bir şey var. Ama bu travmayı bu kadar cesaretle kendisini de belki yorarak ve kendisini de merak ederek yazdığı bir metinle seyircisine ulaştırdığı için Ali Rıza yönetmen olarak da risk almış bence. Evet. Ve onun üstesinden gelmiş diye düşünüyorum. Bize en azından yeni ilham kapıları açıyor. Üzerine düşünme fırsatı veriyor. Çünkü hepimiz oğuluz. Aynı zamanda potansiyel bir kısmımız da gerçek manada babayız. Evlatlarımızla kurduğumuz ilişki, ailemizle kurduğumuz ilişkiyi sağlıklı bir zeminde, güvenli bir zeminde eğer sürdüremiyorsak oradaki travma kaçınılmaz ne yazık ki. Evet. Yani film de bunu çok iyi anlatıyor zaten, gösteriyor ve nelere hani mal olabileceğini de görüyoruz. Tabii filmin içerisindeki bir kere Ali ve Rıza olması, film karakterini sizin de söylediğiniz gibi yönetmen kendinden de çok fazla şey katıyor bir taraftan. Bir de işte başta da konuştuğumuz gibi hani alamet farkalarından bir tanesi de o gerçekle kurguyu bir süre sonra ya da gerçekle hayali bir süre sonra seyirci olarak karıştırmaya başlıyoruz. Ama aklıma daha da bir şey geldi. Şimdi bunu sonra unutacağım için bunu sormak istiyorum. Orada aslında bizim kendi ilişkilerimizde de kaçırdığımız bir noktayı çok iyi gösteriyor. Ben ona bağladım en azından. Siz öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ya da doğru mu anladım, en azından sizden de duymuş olayım. Şimdi bir yerde o karakterler hani iç içe geçiyor ve sonra da bir değişiyor ya karakterler. Orada karşımızda sürekli gördüğümüz yakınlarımız, arkadaşlarımızın zaman içerisinde şartların ya da ilişkilerin onu nereye getirdiği ve onun aslında nasıl başka bir insan olduğunu, değiştiğini görmüyoruz aslında. En yakınımızdakilerin nasıl değiştiğini, içinde kopan fırtınaları ve pek çok şeyin farkında. Sadece bakıyoruz ama görmüyoruz. Onu da bence çok iyi anlatıyor ve ben orada başka bir nokta, evet ya hani ben bazen kendime bile dışarıdan baktığımda aynı şeyi görüyorum. Başka bir Aysun'a geçtiğim zamanlar ve tekrar geri geldiğim zamanlar oluyor hayatın içinde bu kadar dinamiğin içerisinde koştururken. Bu da düşündürttü bana. Hem kendime dışarıdan baktım hem daha sonra karşımdaki yani ilişkide olduğum pek çok iş arkadaşlarıma, aileme falan da öyle bakma gereği hissettim. Onu da çok güzel sorgulatıyor bence bir başka açıdan. Bence Ali Rıza'nın çıkış noktalarından biri illaki budur diye düşünüyorum. Yani hani gerçekten içimizde barındırdığımız o bize uzak ya da yakın olan taraflar gerçekten vücuda bürünseydi nasıl olurdu gibi bir şey de olabilir belki. Evet, o yüzden kafa açıcıydı. Bir de o şeyler değişirken işte gerçekle hayal arasında ya da kurgu arasında gidip gelirken sanat yönetmenleri de o karakterlerin, kostümcüler de o karakterlerin aslında nasıl iç içe geçtiğini çok iyi aktar. Yani sembolik olarak da çok iyi bir aktarım var diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi her şey böyle çok iyi hesaplanmış. Hep yani kurulan cümlenin de, giyilen gömleğin de, ayakkabının Kesinlikle. da, pantolonun da bir anlamı var. Kesinlikle. O yüzden de çok böyle dolu dolu bir film var karşımızda. Carlos Saura'nın Carmen filmini izlemişseniz benzer bir şeyi de fark edersiniz orada. Aslında akraba duygular var. Carmen biliyorsunuz bir kadın, iki erkek aynı kadına aşıktır.
Birisi ni tercih eder Carmen ve bunu da hayatıyla öder. Yani kabaca böyle bir şey var, dram var diyelim. Carmen filmi, Carmen'in tiyatrosunu yapmaya çalışan, provasını sürdüren bir grubun gerçek manada o gruptakilerden 2 erkeğin Carmen rolünü oynayan kadına aşık olmasını anlatan bir filmdir. Filmin sonunda gerçeklikle kurmaca o kadar tuhaf bir şekilde karışır ki ve gerçekten de tiyatro oyuncusu Carmen'i oynayan karakter öldürülür. Yani ben benzer biçimde gariptir. Yine bir başka filmde, Rus filminde Hayallerim Tılsımım Koru Beni isimli filmde de yani Pushkin'in hayatıyla ilgili bir filmde. Orada da kurmacayla gerçeklik iç içe geçer ve her şey karıştırır. Seyirci bunların arasında bence kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Bu tür filmler cesaret veren filmlerdir. İlham veren filmlerdir. Böyle bu anlamda bu filmin parçası olduğum için kendi adıma hakikaten iyi hissediyorum. Sanatın yani sinema çok önemli sanat dallarından biri. Yani müzikten sonra en geniş kitlelere ulaşan sanat dalı diyebiliriz. Öyle de tarif edebiliriz bir taraftan. Zaten bunu yapması gerekiyor ve başarılı filmlerin ana öğelerinden biri de bu. Yani soru sorduruyorsa, bizi gerçeklikten bazen koparıp bazen geri getiriyorsa. Bunların hepsi aslında sinemayı cazip kılan, güzel kılan, bizi ekrana ya da perdeye yapıştıran detaylar. O yüzden de bu film bir daha izlenmesi gereken bir film. Ben neleri kaçırdım şimdi merak ediyorum. Hani şanslıyım ki bu soruları size sorabiliyorum. Peki siz nerede kopuyorsunuz? Filmin içinde de siz nerede kopup geri geliyorsunuz? Yani benim kafamdaki soru işaretlerini acaba siz de yaşıyor musunuz diye, hani oynuyorsunuz, filmin içindesiniz ama siz içindeyken de aynı ikilemi yaşıyor musunuz ya da nerelerde yaşıyorsunuz? Tabii bunu şimdi burada konuşmak zor, spoiler da olsun istemiyorum ama merak etmiyor değilim yani. Yani ben çok yani senaryo aşamasında tabii biz ne yaşadıysak o Tabii, süreçte yaşadık. Yani bilmiyorum, ben okuduğum andan itibaren zaten şey gibi hissettim. Benim hikayemmiş gibi hissettim. Herkes Yani, biraz öyle hissediyor galiba, izleyen de hissediyor. evet evet. O yüzden biraz ben böyle kendi akışında nereye götürmek istiyorsan götür beni gibi bir yerde. Bir de ben bir metinde de şeyde de izlediğim şeyde de çok cevap arayan biri değilim. Çok cevapların çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Soru sordurması açıkçası. daha önemli Kesinlikle yani. Bir şey üretsin, bir yere sürüklesin seni. Bir şey doğursun içinde. O yüzden dediğim gibi ben o akışta ne yaşıyorsam yaşıyorum. Gidip Ali Reza'dan sürekli cevap beklemedim hiç yani. Kelimelere çok fazla anlam yükleyen bir film. Farsçadan Türkçe'ye çeviri bir senaryoyla çalışıyor olmamıza rağmen çok güçlü bir metin. Bunlar zaaf içerir çünkü çeviriler. Ben de naçizane elimden geldiğince oradaki diyaloglara ve metnin bazı yerlerine kendi önerilerimi de söyledim. Ercan abi bütün senaryoyu elden geçirdi tabii. Birkaç gün çalıştık Ali Rıza'yla. Bu benim meseleye daha çok vakıf olmamı da sağladı, işin güzel tarafı. Ondaki bu hassasiyeti gördüğüm için de çok etkilendim. Yani benim görece şeyim az filmdeki sahnem. Ama çok önemli. Ama önemli köşe taşı olan yerler var. Bu spoiler sayılmaz. Filmin finalinde ışığı kapat ya da ışığı söndür yerine ışığı öldür demesi bile aslında filmle ilgili derdin kendini başka filmlerden ya da kendisini benzerlerinden ayıran temel meselesinin asıl metin olduğunu gösteren bir film bu. Yani belki de Ali Rıza'nın Kanada'da senaryo yazım dersleri, hocalığı yapıyor olması, onun bu kelime derdi, onlarla insanın kurduğu ilişki meselesindeki şey filmine yansımış bence.
Önemli bir ihtiyacı da karşılıyor bence. Çünkü günümüzde biz kelimeleri çok fütursuzca, çok da üstüne anlam yüklemeden kullanıyoruz. O tabii dijitalleşmeden tutun sosyal medyadan, hızlanan hayattan pek çok şeyi pek çok noktaya bağlayabiliriz bunun sebebini ama neticede böyle bir gerçek var. Onun altını çizmesi de çok kıymetli bence. Yani o kelimelerin karşılığı ya da tercümesi her şey o kadar kıymetli ki o unuttuğumuz, es geçtiğimiz çok önemli bir noktaya da dediğiniz gibi Ercan Bey parmak basıyor. O da ayrıca çok kıymetli. Filmi en son belki bunları da konuşarak kapatmak istiyorum. Çünkü önemli geçtiği coğrafyada etkileyici sahneler var. O yüzden de sinemada izlemek daha da önemli bu filmi. Çok belli değil nerede çekildiği, çok da önemli değil zaten. Dünyanın herhangi bir yerinde de, yani Meksika'da da çekilmiş olabilir bu film, başka bir yerde de çekilmiş olabilir ama Anadolu'da neticede çekildi. Nerelerde çekildiği, ne kadar zamanda çekildi, çok uzun uzun çektiniz sonra mı kısaldı bir film? Yani Nuri Bilge Ceylan'ın çok uzun çektiğini ve sonra onun kısaldığını biliyoruz. Ercan Bey de o setlerde defalarca bulunduğu Bizim çok için. kompakt bir setimiz oldu. İşte Ankara, Niğde, bir de tabii ki Bozkırlar. Artık oraların bilmiyorum adı, sanı, mahallesi nasıl şey yapar ama hiçbir şey yok zaten orada. Evet. Yani tabii ki çok şey var görsel olarak ama hani bina, O meskun. hiçlik duygusunu çok iyi veriyor. O. Evet, o izolasyon ve uzakta olma ya da kendini bir şekilde izole etme, ayırma hissiyatını çok belirginleştiriyor. Biz 4 haftada çektik, 4,5 haftada çektik. Son derece kompakt, hızlı bir çekim süreci oldu yani. Yine burada Nejat İşler'in Evcilik filminde de aynı noktaya değinmiştik. Yine bana aynı şeyi düşündürttü. İyi film çekmek için, bir filmin derdini anlatması için olsa çok iyi olur bu arada. Dev bütçeler olsa, hani çok daha iyi imkanlarda çekseniz çok daha güzel olur ama illa buna da gerek yok. Hatta bazen o darlık, yoksunluk, imkansızlık sanatı da zaman zaman hani besleyen noktaya da ulaştırır. Burada da onu, yani illa böyle dev bir şeye gerek yok. O kadar derdini anlatan ve pek çok noktaya da parmak basan bir film olmuş ki onu tekrar düşündürttü bana. Ya evet, zorluklar bazen yaratıcılığı kamçılıyor da ille de zorluk yaşamamıza gerek yok. Bence de öyle, kesinlikle. O yüzden biz oldukça zorluklar yaşadık. Ve evet, mesela kurguda ne kadar yaratıcı olduklarını görebiliyorum yani Selda'nın da, Ali Reza'nın da. O yüzden ama zorluk olmasa da yine iyi bir film çıkardı diye Evet, düşünüyorum. evet, aynen. O şartlara rağmen çok iyi bir film olmuş. Yani daha iyi olsa çok daha iyi bir film mutlaka hani teknik anlamda belki biraz daha fark ederdi ama konu zaten sanatsal yönü gerçekten çok iyi. Bir de son şunu da sorayım. Neticede Ali Rıza İranlı bir yönetmen, kendi hikayesinden yola çıkarak bir yere varıyor. Ama Türkiye'de ve Türk oyuncularla çekiyor. Belki bunu da konuşmak istersiniz, açıklamak istersiniz. Yani özellikle burayı tercih etmesinin bir sebebi var mı? Ya Ali Reza o konuda sıra dışı bir yönetmen çünkü çok dil bariyerini umursamıyor. Terrestrial Versus'dan önceki kendi çektiği filmi de Şili'de çekti. İspanyolca da bilmiyor kendisi. Evet. Dolayısıyla aynı şeyi burada. Yani birazcık istediğim koşulları nerede, nasıl oluşturabilirim'e bakıyor. Aslında İran'da çekmek isteyerek yola çıkıyor. Fakat İran'da bir sansüre takılıyor şeye. Dolayısıyla orada çekme ihtimali ortadan kalkınca Türkiye'de de artık sonuçta bir sinema kültürü var. Bu pratik çok gelişmiş ekipler var. Profesyonellik yaygınlaşmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi bir destinasyon olduğunu düşünüyor ve buraya gelip çekiyoruz. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel bir film olmuş. Zaten başarısı da ortada. Gişede de yolu açık olsun, gişesi bol olsun ve daha ardından daha niceleri olsun, böyle güzel filmler izleyelim. İnşallah. Biz seyirci olarak çok mutlu oluyoruz böyle iyi bir film izlediğimizde, kafamıza soru işaretleriyle. Salondan çıkmak kadar güzel bir şey yok diyeceğim gerçekten de sinema anlamında. Çok teşekkürler, vakit de ayırdınız. Biz teşekkür ederiz. Uzun uzun da konuştuk. Başka projelerde, başka filmlerde görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, mutlaka gidin.
Filme uzun uzun da konuştuk zaten, spoiler vermeden de merak ettiğiniz çok nokta olduğunu eminim. Kendinizi sinema salonuna atmak istiyorsunuz. Öldürdüğünüz şeyler sinemalarda, vizyonda mutlaka izleyin. Yorum yapmayı, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi seyirler.